Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son 2 yıldır ödül töreninde çevrim içi online ortamlarda sizlerle birlikte oluyorduk. 2 yılın ardından bugün burada Sabancı Center'da birlikte olmak ayrıca bizi mutlu ediyor. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Sabancı Vakfı yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla çalışıyor. Çalışmaları arasında kültür sanatta çok önemli bir yer tutuyor ve işte o kültür sanatın alanı içinde de kısa film yarışması yine çok önemli bir yer tutuyor ve bu yıl o yarışmanın 7.sine geldik. 7. yılımızda. Bizi yine yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok güzel bir gece ama geceye başlamadan birkaç teknik hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Etkinliğimizde işitme engelli konuklarımız için işaret dili çevirisi bulunuyor. Ayrıca görme engelli konuklarımız için etkinliğin erişilebilir olması adına etkinlik boyunca sesli betimleme yapılacak. Simultane kulaklıklarınızdan ulaşabilirsiniz ona, betimlemeye. Girişte kulaklık almamış olan varsa şöyle ufacık elini kaldırırsa görevli arkadaşlarım onlara mutlaka kulaklık ulaştıracaktır. Konuşmaları takip etmekte güçlük yaşayan katılımcılarımız varsa onlar için de sahnenin sağ kısmındaki ekranda etkinlik boyunca konuşulanlar yazılı olarak kalacak ve tabii ki hatırlatmaya gerek yok ama tören süresince yabancı konuklarımız için de İngilizce simultane çevirimiz olacak. Kıymetli misafirler, tam 7 yıl önce başladık. 7 yıl önce kısa film, uzun etki dedik. Ve her yıl farklı bir toplumsal konuyu odağına aldığı bu yarışma Sabancı Vakfı'nın bu kültür sanat etkinliği. Neler? Bu kapsamda geçtiğimiz yılların temalarını bir hatırlayalım hep birlikte. Mülteci kadınlar, çocuk işçiler, ayrımcılık, dijital yalnızlık, değişen iklimler, değişen hayatlar ve yeni dünyada yeni meslekler. Bu yılki tema çok önemli yine. Sabancı Vakfı'nın çok önem verdiği bir konudan seçildi tema. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar. Bu vakfın aynı zamanda bir projesi, geleceğini kuran genç kadınlar projesi var ve buradan yola çıkarak tema belirlendi. Amaç ne? Amaç, ülkemizde 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan, buraya dikkat edelim, 3,5 milyon genç kadın. Ne eğitimde ne istihdamda 3,5 milyon genç kadın 18-29 yaş arasında bu ülkede. İşte onlarla ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. Hem bu yarışmayla hem de Sabancı Vakfı'nın geleceğini kuran genç kadınlar projesiyle. Lütfen bunun hep beraber paydaşı olalım. Lütfen bu temayla sınırlı kalmasın. Bu hepimizin sahip çıktığı çok önemli bir sorun. Bunun da altını çizdikten sonra sizleri daha fazla bekletmeyelim efendim. Özellikle de sizleri bekletmeyelim derken daha önce ödül törenlerimize gelmiş olanlar bilir. Şu anda çok önemli bir bölümü var ödül törenimizin. Çünkü onlar çok heyecanla bekliyorlar. Şu kapının arkasında 11 kısa filmin 12 yönetmeni olacak efendim. 11 kısa filmin sahibi genç sinemacılar. Açılsın kapılar ve genç sinemacılarımız içeri gelsin efendim. Devam edecek ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genç sinemacılarımız bir dikkat etmişsinizdir. Sıraların başlarına oturdular. Oturdukları sıranın devamında da kendi taraftarları, kendi tribünleri, kendi yakınları var. Efendim sizleri de alkışlıyorum. Hoş geldiniz. Sizlerin bu desteği çok önemli. Çok değerli bu destek. O yüzden sizleri alkışlamak istedim. Alkışlarımız devam edecek çünkü bu gece dereceye giren filmleri belirlemek için yoğun bir çalışma yürüten jüri üyelerimiz var. Çok değerli isimler alkışlarınızla sahneye ve salona geliyorlar. Yönetmen ve senarist Biket İlhan'la başlıyoruz efendim. Hemen arkasından Avrupa Film Akademisi EFA Başkanı, yapımcı ve yazar Mike Downey.
Son dönemin önemli yapımlarının yönetmeni Zeynep Günaytan, birçok önemli yapımın başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu ve İspanya'nın en tanınmış kadın oyuncularından Beatriz Rico. Çok teşekkür ediyoruz. Gece boyunca bunun fırsatını yine bulacağım ama şimdiden hazır sahnedeyken ve gelmişken yoğun emekleriniz için bir kere daha teşekkür ediyorum değerli jüri üyelerine. Ve efendim heyecanın gitgide arttığı dakikalarda artık ev sahibimizin sözlerini dinleyebiliriz. Artık açılış konuşmasını dinleyebiliriz. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı geliyor efendim. Evet, değerli sanatçılarımız, çok kıymetli jüri üyelerimiz, saygıdeğer konuklarımız, sevgili basın mensupları, değerli finalistler ve yarışmamıza başvuran sevgili gençler ve tüm ekipleri burada görüyoruz hep beraber. Sabancı Vakfı, evet, 7. Kısa Film Yarışması ödül törenindeyiz. Hepiniz bir kere daha Sabancı Center'a hoş geldiniz. Son 2 yıldır bu programı ekranlarımızın aracılığıyla sizlerle bir araya getiriyorduk. Bu yıl ne mutlu ki hep beraber sağlıkla Sabancı Center'da, bu salonda hep beraberiz. Bu beni de çok heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. Bu anlamlı gecede bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yıllardır bizimle birlikte olan sevgili Yekta Kopan'a 7 sene olacağını bilemezdik Yekta Bey ama oldu. Size de çok teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Değerli konuklar, bundan tam 7 yıl önce, biraz önce de söylendiği gibi Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nı Kısa Film Uzun Etki sloganıyla başlattık. Kısa film yarışması ile toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi ve genç sanatçıların gelişiminde katkı vermeyi hedefliyorduk. Genç sinemacıların. Bu kapsamda yarışmamızda her yıl farklı bir toplumsal konuya değindik. Bu yıl işlediğimiz, biraz önce Yekta Bey'in de söylediği gibi, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar teması. Evet, Sabancı Vakfı olarak bu temaya çok önem veriyoruz. Bu bizi ayrıca çok derinden yaralayan bir konu. Kadınların artık hayatın her alanında başrolde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden yarışmamız için bu başlığı seçtik. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar sorunu son yıllarda tüm dünyanın, özellikle de ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ne yazık ki ülkemizde 18-29 yaş arasında 3,5 milyon genç kadın ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Evet, bunu sık sık tekrarlıyoruz. Yekta Bey de tekrarladı, ben de tekrarlıyorum. Ama hepimizin daha çok tekrarlaması lazım. Bu da demek oluyor ki hayatlarının en üretken çağlarında her 2 genç kadından biri eğitim almıyor veya herhangi bir işte çalışmıyor. Sabah kalktığında gidecek bir yeri yok. Bu meseleden yola çıkarak vakfımızın bu alanda çalışmaya başladığı Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi tüm toplumun bu meseleden haberdar olmasını amaçlıyor. Kıymetli misafirler, bu yılki temamızı başrolde ilk kez olarak belirledik. Çünkü biliyoruz ki kadınlar topluma aktif ve eşit katıldığında o toplumda
müspet değişim başlıyor. Ne mutlu ki sinemacıların bu meseleyi benimsediğini ve çok iyi işlediklerini görüyoruz. Sizlerle bu yılki yarışmamıza dair bazı istatistikleri, bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu yıl yarışmamıza başvuru yapanların yarısı kadın, yapımcı ve yönetmen. Biraz önce içeriye girenler. Evet. Bu da yarışmanın başladığı 2016 yılından bu yana cinsiyet eşitliğine en çok yaklaştığımız oran olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca finalist 11 filmin 7'sinin yönetmeninin kadın olması da sevindirici bir gelişme olarak görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Sevgili konuklar, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında gelen başvurular ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz potansiyel geleceğimiz için bizlere çok ama çok umut veriyor. Bu yarışmanın genç sinemacılar için bir basamak olmasını ve onlara yepyeni kapılar aralamasını gönülden diliyorum. Yarışmamıza katılan tüm adayları tekrar hep beraber tebrik edelim lütfen. Evet, bizim için büyük önem sahibi olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki kanaat önderi Ada Solomon. Değerli jüri üyelerimize tek tek vakfımız genel müdürü dahil teşekkür etmek istiyorum. Vakfımız Genel Müdürü Revgil Hanım bizzat ilgilendi her şeyle. Nevgül Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm jüri üyelerimize bir kere daha söylemek istiyorum verdikleri emek ve katkı için sonsuz teşekkürlerimiz var. Tabii bütün bu olayı kurgulayan sanat yönetmenimiz Zeynep Atakan'a ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bütün bunların üstünde, evet 2 sene aradan sonra, bütün her şeye rağmen bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için ve bu heyecanımızı paylaştığınız için, siz değerli misafirlerimize hakikaten şükran borçluyum. İyi ki geldiniz. Hep beraber herkese çok keyifli bir akşam diliyorum ve tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Güler Sabancı'ya konuşması için. Onun gerçekten bütün bu operasyona vakfın bütün çalışmalarına ve aynı zamanda da Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na nasıl sahiplendiğini 10. yılda anılarımda anlatacağım. Şimdi anlatmayayım. 10. yılda anılarımda anlatacağım. 10. yıla bir gelelim de hayırlısıyla orayı göreyim de anılarımda anlatırım. Ama gerçekten bunu anlatacağım bir gün. Bana sonra hatırlatın 10. yılda. Çünkü Güler Hanım gerçekten yani bütün bu işin üstünde olmanın dışında bir gönülle, bir tutkuyla bu geceye ve bu bütün etkinliğe bağlı. O yüzden ben de şahsen kültür sanat aracılığıyla toplumsal farkındalığa verdiğiniz destek için size ve bütün Sabancı gruplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Güler Hanım. Bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle son 2 yıldır online olarak buluştuk. Bunun altını çiziyoruz ama bunun bir nedeni var efendim. Çünkü 5. ve 6. yarışmalarımızın finalistleri, market yönetmenleri salonda burada olamamıştı. Onlara ekranlar aracılığıyla ulaşmıştık. Ama ne mutlu ki bugün 5. ve 6. yarışmanın finalistlerinden, yarışmacılarından ve market yönetmenlerinden bazıları, gelebilenler burada. Şöyle bir onları görebilirsek ve alkışlarsak çok memnun olurum efendim. Şöyle bir görebilir miyiz? Kimler burada? Alkışlarımızı alıyorlardır efendim. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Çok teşekkür ediyoruz.
Artık bu yılın kazananlarını görmek istiyorsunuz, sabırsızlandığınızı biliyorum. Bu ödül töreni işte kısa bir zaman içinde kotarılan bir tören değil. Önce onun altını çizeyim. Çok büyük bir ihtimalle değil, ben de içinde olduğum için biliyorum. Yarın sabah başlıyorsunuz bir sonraki yıla, değil mi? Hatta başladınız bile. Çünkü görüşmeler, toplantılar, uluslararası yazışmalar, bütün bunlar devam ediyor. Gerçekten en az bir yıl sürüyor. İç içe geçtiğinde daha bile uzun diyebiliriz ama en az bir yıl. Neler oluyor? Tema seçiliyor, tema duyuruluyor, onun peşinden koşuluyor. Ondan sonra başvuru süreci, bütün başvurular toplanıyor. Jüri bir araya geliyor, jüri oluşturuluyor. Organizasyonlar ve artık bu son düzlük diyebileceğim şu geçtiğimiz son 4-5 güne girildiğinde de her saniyesi dolu bir süreç. Neyse ben anlatmayayım, bakalım bir yıl nasıl geçmiş. Ve finale kaldınız. Çok sağ ol. Gerçekten mi? Muhteşem. Biz bu gece ödül törenini yaşıyoruz ama buraya gelene kadar gerçekten çok büyük ve derin bir hikaye var. Bir de şunu mutlulukla söylemek isterim. 7 sene önce bu yarışmanın ilk yıllarında yarışmacı olan, yolun başında olanların bir kısmı artık perde arkasında bu yarışma için çalışan insanlar oldu. Yani bu yarışma kendi içinde bir ekosistemi, bir kültür sanat camiasını da yarattı. Bu klişeyi çok sevmiyorum ama net bir şekilde öyle oldu. Bir aile yarattı. Bir kültür sanat ailesi, bir kısa film ve film ailesi. Yapımcısından yönetmenine bunu çok değerli buluyorum. Otele giriş anınız çok güzeldi. Bir gün bizi de o otel kampına alırlarsa çok sevineceğim. Çünkü onu çok kıskanıyorum. Çok değerli olduğuna inanıyorum. Sizlerle birlikte emek veren herkese şu anda sahne gerisinde, burada sahne gerisinde vakfın çalışanları, Zeynep Atakan'ın ekibi olmak üzere herkese gerçekten içten ve kocaman bir alkış istiyorum ama. Çok teşekkür ediyorum. Artık söz sahiplerine geçelim. Yani finalistlerimize, yani filmleri tanıyalım. 11 filmin yönetmenlerinin yer aldığı filmimizi hep birlikte izleyelim. Burada olmak çok heyecan verici. Şimdiden bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Özellikle kadınlarla ilgili bir temayla finalist olmak benim için ayrıca mutluluk verici. Böyle önemli bir organizasyonda yer almak benim için çok büyük bir mutluluk. Keyifli anlar yaşıyoruz burada. Ayrıca organizasyonda sektör paydaşlarıyla bir araya gelmek biz kısa filmciler için çok önemli diye düşünüyorum. Burada olmak bana kendimi çok umutlu hissettiriyor. Çünkü burada aynı derdi paylaşıp üretime döken insanlar olarak bir araya toplandık ve bu durum
bana bir şeyleri değiştirebileceğimize dair bir umut veriyor. Böyle dikkat çekilmesi gereken bir konuda burada olmak, bu konuda olmak çok değerli ve onur verici. Sabancı Vakfı'nın bu düzenlediği yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Ve aynı zamanda bu kadar modern bir konuyu bu kadar farklı açılardan gördüğüm için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda Türkiye'de animasyonun gelişmesine yardım ettikleri için de tekrardan teşekkür ediyorum. Farklı bakış açısına sahip olan yönetmenlerle birlikte olmak keyif verici. Filmin finale kaldığı için çok mutluyum. Şu an burada olmak çok keyifli. Umuyorum çok güzel birkaç gün geçireceğiz ve bu alanı paylaştığımız arkadaşlarımızla bundan sonrasında beraber yol almaya devam edeceğiz. Filmimle olmak benim için çok mutluluk verici ve gurur verici. Yüzlerce film arasından buraya gelmek gerçekten onur verici. Öncelikle bu seneki konu çok insanın bam teline dokunan bir konu. O konuda film yapmama vesile olduğu için çok mutluyum. Ve aynı konu üzerine birbirinden bambaşka hayal güçlerini seyretmek de ayrı ufkumu açtı. Her yönetmen, her sanatçı kendi derdini anlatır diye düşünüyorum ve bu sene de hepimizin derdinin, Sabancı Vakfı'nın derdiyle ortak olması çok güzel. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese başarılar. Bravo. Muhteşemler gerçekten. Su, sen o kadar heyecanlı oldukça Türkiye'deki animasyonun değeri anlaşılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar. Güler Hanım da altını çizdi. Bugün buradaki buluşma nedenimizi arada hatırlatmamdan lütfen rahatsız olmayın. Çünkü bu konudan rahatsız olmamız lazım. 3,5 milyon genç kadın. Bunu dert etmemiz lazım kendimize. Bu yarışmanın her yıldaki temasını dert etmemiz gerektiği gibi. Bu yılda bu başlığımız var. Bakın bu olağanüstü yönetmenler bu temayı nasıl ele almışlar? Gelin filmlerimizden şöyle bir kolaj seyredelim. Her yıl farklı bir başlık, güncel ve sosyal bir tema. Bu kapsamda ilk kez geçen yıl verilmeye başlanan bir ödülümüz var. Bir özel ödül efendim. Sosyal farkındalık yaratan ve farklı bir bakış açısı koyan bir filme veriliyor bu ödül. Sosyal Etki Ödülü. Sosyal Etki Ödülü'nün belirlenmesini sağlayan değerli sosyal etki jürisi üyeleri Sayın Ali Koç, Sayın Doçent Doktor Ayşe Can Terzioğlu ve Sayın Doktor Sündüz Haşar'ı hep birlikte alkışlayalım lütfen öncelikle. Ve Sosyal Etki Ödülünü vermek üzere Sayın Doktor Sündüz Haşar'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ben şöyle bir mikrofonu takdim edeyim ve onu da takdim edeyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir kere sosyal etki tamlaması bile tek başına bizi başka bir farkındalık üzerinden düşünmeye davet ediyor. Bu fikir için tebrik ederim. Ellerinize sağlık. Bu yıl biz jüri olarak
oy birliğiyle sosyal etki ödülümüzü Süheyla Noyan'ın Çiçek Açar filmine verdik. Süheyla Noyan geliyor. Tebrik ederim. Herkese iyi akşamlar. Biraz heyecanlıyım. Öncelikle bu yarışmayı düzenleyen Sabancı Vakfı'na çok teşekkür ederim. Ben yarışmayı gördükten sonra harekete geçtim. Büyük bir itici güç oldu. Ve Güler Sabancı'ya da çok teşekkür ederim. Sevgili jüri üyelerine de çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördükleri için. Ve Zeynep Atakan ve ekibine de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir 3 gün geçirdik. Eğitim oldu bize ve yeni sinemacıların böyle desteklenmesi o kadar değerli ki. Biraz heyecanlıyım. Kardeşim Adil Noyan'a çok teşekkür ederim. Kamera arkasında bana çok yardım etti. Semiha Kocaman'a aynı şekilde ve senaryom hazırlık aşamasındayken beyin fırtınalarımı sabırla dinleyen tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu ödülü aslında kendilerini görünmez gibi hissedebilen ama bugünün başrolü olan, hepimizi bu kadar insanı buraya toplayan, ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlar için kaldırıyorum. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Süheyla Noyan. Süheyla Hanım bir saniye. Hocam siz de bir saniye. Bir fotoğraf rica ediyor basın. Sizi şöyle bir yan yana burada hemen tutayım. Sayın Doktor Sündüz Haşar'a çok teşekkür ediyoruz ve Süheyla Noyan'ı alkışlıyoruz. Değerli jürimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Efendim yavaş yavaş en önemli, en heyecanlı ana geliyoruz. Heyecanlı mısınız? Ne kadar güzel. O zaman yok yavaşlatmayacağım. Hızlıca sonuca gidelim. Harika işler yaptınız. Hadi o zaman jüri üyelerimizi sahneye alkışlarla alalım. Sayın Biket İlhan geliyor. And then Mr. Mike Downey, Sayın Zeynep Günaytan, Sayın Kaan Urgancıoğlu ve Miss Beatrice Rico. Sizi böyle alayım. Biket Hanım, şöyle bir sıra olabilirsek çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hemen ben birkaç söz de duymak isterim sizden. Öncelikle çok teşekkür ediyorum herkes adına. Ben de emekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biket Hanım, bu senin teması üzerine çekilen filmlerle ilgili neler düşündünüz? Genel değerlendirmeniz ne olur? Bir kere tema çok değerli. Gerçekten. Filmler bizi çok heyecanlandırdı. Çok kısa olmasına rağmen çok büyük bir etkisi vardı filmlerin. Ve bence çok cesurdular bu filmleri yapanlar. Çok cesur buluyorum. Onun için onları da tebrik ediyorum. Eminim her sene çok etkileyici temalar bulacaktır bu güzel vakıf. Bu değerli işlerini sürdürecektir. Evet, tabii Güler Hanım'ın yaptığı bu etkinlik çok önemli, çok değerli hepimiz için. Zeynep Atakan'ın öyle ve bütün ekiplerinin. Gençlerin yolu açık olsun diyorum. Bu iyi bir itici güç oluyor onlara. Umarım onlarla daha farklı platformlarda, yine sahnelerde buluşup ödüllerini veririz gençlere. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. And then Mike, how was the decision-making process? You've given Mike the mic. Yeah. This is always a dangerous thing because I'm well known for my long Fidel Castro-like speeches. But I won't do that this evening. Fakat bu akşam I have bunu one yapmayacağım. word Tek for you, bir kelime söyleyeceğim sizin için. Unanimous. O da oy birliği. Peki Zeynep, sen bir yönetmen olarak genç sinemacılara ne önermek istersin bütün izlediklerinden sonra? Bir kere öncelikle hepsini cesaretleri ve güzel yaklaşımları için ayrı ayrı tebrik etmek isterim. Galiba her hikaye anlatıcısının ne anlattığı kadar nasıl anlattığı da önemli. Çünkü hikayeler de insanlar gibi biricik.
Ve güzel hikayelerde hem kalple hem de içgüdünle bağına koparmadığın, oraya yakın olduğun zaman oluyor. Oraya hiçbir şeyin girmemesini sağlamalarını öneririm. Ve hata yapmaktan korkmamalarını. Yolları hep açık olsun. Çok teşekkür ederim. Kaan, senin için nasıl bir deneyimdi? Öncelikle bu kadar kıymetli insanlarla şu an aynı safta bulunmaktan dolayı çok mutluluk vericiydi. Seçimler, yani filmleri izledikten sonra aslında çok rahat ve kolay, hızlı geçti. Harmoni içinde olduğumuzu söylediler bize. Filmleri beğendik. Hatta 3 tane büyük ödül yetmedi bize. 2 tane de mansiyon ödülü belirledik. Sürpriz açıklandı. Sürprizim vardı. Şimdi de belli olduğu gibi bu konuda biraz tecrübesiz olduğum için. Benim için. Sen biraz sonra tecrübesizliği göreceksin. Biraz sonra ben anlatacağım sana. Çok teşekkür ediyorum. And Beatrice, what would you like to say about this year's theme? Well, first of all, I know I have Öncelikle a very career in my pantry. Oh. Okay, I'm so sorry. Çok It always özür happens to diliyorum. me. at Çorabım the kaçtı. ceremonies. Hep I'm oluyor so bu bana sorry. törenlerde. Well, Özür diliyorum bunun için. I think that humans' rights are advanced every day. But unfortunately, it Evet. depends on the place Tabii ki burada you were born. It doğduğunuz seems like yer a nightmare. önemli. But, there are Bu still places konu bir kabus gibi görünüyor. Dünyanın hala bazı yerlerinde insanların herhangi bir şekilde eğitime erişimi yok, istihdama erişimi yok. Bu nedenle de yapılan çalışma, Sabancı Vakfı'nın yaptığı çalışma son derece önemli bir çalışma. Bu kadınların seslerinin her zaman duyulması çok önemli. Dolayısıyla bu ahlaki bir görev diye düşünüyorum ve tabii ki sinema bu anlamda farkındalığı arttırmak için en iyi araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla Sabancı Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bunu görünür hale getirdiniz, görünür kıldınız. Kırılgan insanlara yardım ettiğiniz için çok teşekkürler ve bana güvendiğiniz için de teşekkürler. Ben bütün takımları da tebrik ediyorum. Harika filmleriniz için. Teşekkürler. Thank you very much. Jüri üyelerimizi alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Kaan, biraz sonra seni sahneye alacağım. Onu hatırlatayım ama şimdi alkışlarla uğurlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, jüri üyelerimizi neden alkışlarla yerlerine uğurladığımı da söyleyeyim. Kaan biraz önce işte sağ olsun çok büyük bir tevazu ile tecrübesizlik dedi. Kaan, o öyle değil. Asıl tecrübesizlik burada. Çünkü efendim psikolojide lapsus diye bir şey vardır. Bir şey çağırırsan gelir. O anıları anlatacağım filan dersen gelir. 2. seneydi sanırım. Yeriymiş, artık anlatacağım. Yapacak bir şey kalmadı. 2. seneydi sanırım. Ben yine, çünkü bu gece de oldu, yine bir filmin anonsunu unuttum. Ve bütün salonda bir kişi en önden film var sırada dedi. Sayın Güler Sabancı'yı alkışlayalım. Güler Hanım, ne olur arada hatırlatın bana. Yine filmi unuttuk. Sosyal etki ödülü. Süheyla Noyan'ın filmini izliyoruz. Sanatçının tabii eseriyle ilgili konuşmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü dinleyeni yönlendiriyor gibi geliyor. Ama bir şeyler söylemem gerekirse ben Umud'un sesini duymaya çalıştım. Umarım siz de duymuşsunuzdur. Bir günüm sabah kalkıyorum. Meditasyon yapıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Biraz yürüyorum. Kardeşim var, liseye gidiyor. Ona yardım ediyorum. Sonra tabii işimin başına geçiyorum.
dinliyorum. Duymaya çalışıyorum. Aslında ben küçükken de besteler yapardım. O kasetler olurdu, işte onlara kaydederdim bestelerimi falan. Bayağı yani dinler. Babam çay koymanı istedi. Tamam. Tekrar alkışladık, tekrar çok teşekkür ediyoruz ve şimdi alkışlarınızla Kaan Urgancıoğlu'nu mansiyon ödülünü açıklamak üzere sahneye davet ediyorum. Tekrar iyi akşamlar. Evet, ilk mansiyon ödülümüz. Balık tutmak istiyorum. Melihat Ağgül. Meliha Ağgül geliyor. Sizi şöyle ortaya doğru alalım fotoğraf için. Belki Meliha Hanım sizi de ortaya doğru alalım. Bir fotoğraf. Buyurun. Öncelikle bu yarışmayı düzenledikleri için Sabancı Vakfı'na ve Güler Hanım'a çok teşekkür ederim. Ve festivalin açıklanmasından bugüne kadar bize tüm destekleriyle, ekibiyle yanımızda olan Zeynep Atakan'a ve tüm ekibine de çok teşekkür ederim. Ben bu mansiyon ödülünü İran'daki kadınlara ve ülkemizde çocuk yaşta evlendirilmiş, eğitim hakkı ve çocukluk hakkı alınmış genç kadınlara armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Melihat Ağgül, Kaan Urgancıoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlar devam ederken Melihat Ağgül'ün filmini hep birlikte izliyoruz. Ben anladım ki bu alana girdiğimde kadın için bir şey yapıyorsanız mutlaka çocuğunu düşünmek zorundasınız. Toplumsal roller hep kadına yüklenmiş. Annelik rolü yüklenmiş. Çocuğa bakma görevi sanki annenin zorunluluğundaymış gibi. Böyle olunca kadın çocuğuna bakmak için çalışmıyor. Yaşlıya bakmak kadına, engelliye bakmak kadına, çocuğa bakmak kadına. Toplumsal dayanışma çok önemli. Özellikle kadınların birbirini desteklemeleri çok önemli. Ben daha önce hiç çalışmadım. Çocuklarım vardı, küçüktü. Benim dışımda kimse yoktu bakacak. 3 tane çocukla ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yani benim için hayat bitmişti. Ben hiç çalışamayacağımı düşünüyordum. Eşim çalışmama izin vermiyordu. Ama ben her zaman hep çalışmak istedim. Ayaklarımın üstüne durmayı çok istiyordum. Sürekli kafamda hep ölüm vardı. Başka bir şey yoktu. Kadınlığımdan zaten hiçbir şey anlamadım. Çocuğumu getirdim, kaydettim. Sonra beni aradılar. Kimsin, nerelisin, neredensin sormadan çocuğumu buraya kaydederken bizimle çalışmak ister misin diye sordu. Ben çok sevinmiştim o zaman. Yani kimliğime bakmadan, nereli olduğuma bakmadan benim ihtiyacım olduğunu bildiği için beni işe aldı. Çok mutlu olmuştum o gün. Evliliğim boyunca ilk defa çalışacaktım.
Ben Seval Hoca gibi bayanları televizyonda böyle binde bir filmlerde görürdüm. Ama benim karşıma çıktı, benim insan olduğumu anladı. Beni kendi ailem anlamadı. Benim ailemin sadece söylediği şey, çocuklarını bırak gel, burada çalış sadece. Ben de çocuklarımı bırakmak istemedim. Böyle bir iş imkanı Seval Hocam bana sundu. Allah razı olsun. Hem çocuklarımla hem de işime geliyorum. Yani çok mutluyum o yüzden. Bazı kadınlar, yani çalışan kadınlar anne olamıyor canım, ya da çocuklara nasıl bakıyorsun? Yapabiliyorsun yani, çalışınca çocuklarına da bakabiliyorsun. Çok güzel de anne oluyorsunuz. Genelde çevremde hep kadın deyince hizmetçi gibiydi. Yani sürekli dışarıda adam çalışıyor, sen evde bakan bir kadın olmuyorsun. Sen de çalışıyorsun, beraber daha iyi oluyor. Eve de ekonomik olarak da destek vermiş oluyorsun. Bu yüzden de daha iyi oluyor ilişkiniz. Birbirinize bakış açınız da iyi oluyor. Kadının da erkeğin de eşit olduğunu öğrendim. Bir kadın olduğunu fark ettim. Kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Eşime muhtaç olmadığını fark ettim. Bence her zaman çalışan kadın daha güçlüdür. Yani hiçbir zaman hayatları boyunca hani hiç çalışmadım, yapamam demesinler. Bir yerden başlasınlar. Hiçbir şey de engel değil çalışmayın, çocuk bakımamaya, iyi bir eş olmaya hiçbir zaman engel değil. İkisini bir arada yürütebilirler. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Her şeyden önce çocuklar için ayakta kalmaları gerekiyor. Ben böyle öğrendim. Her zaman güçlü olsunlar. Hayallerim vardı. Bir hayalim Seval Hoca gibi olmayı çok isterdim. Kadınlara yardım edip onların kendi ayaklarının üstünde durmasını sağlamayı çok isterim. Kadınların birbirine destek olmasını isterim. Her türlü sorunun üstesinden gelebileceklerine inanmalarını isterim. Çocuklarım biraz büyükten sonra kendime küçük de olsa bir dükkan açmak istiyorum, bir iş yeri açmak istiyorum. Böyle. Benim de çalışanlarım olsun istiyorum. Herkes seni boşandığın için eleştiriyor, hor görüyor. Kimisi mesela evine almak istemiyor. Yani yalnız kadının yaşaması çok zor bir ortamda yaşıyor diyeyim. O yüzden böyle olumsuz insanlardan uzak bir şekilde sadece çocuklarımla yaşamak isterdim. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Az önce Kaan Urgancıoğlu'nun da açıkladığı gibi bir mansiyon ödülümüz daha var bu sene. Zeynep Günaytan geliyor efendim sahneye. Diğer mansiyon ödülümüz Örüntü filmiyle Erkan Selçin'e. Erkan Selçin geliyor. Tebrikler. Şöyle bir fotoğraf içinde sizden bir poz isteyecekler lütfen Zeynep. Tebrikler. Öncelikle değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödüle en azından layık gördükleri için. Sabancı Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi bu 4 günde çok iyi misafir ettiler. Zeynep Atakan hanımefendiye ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu filmi ablalarım için çektim. 4 tane ablam var. Ben 9, 10, 11 yaşlarındayken sürekli danteller örerdiler, çeyizlik. Ve zaman geçtikçe onları hiç evin içinde fark etmezdik. Ben bu ödülü onlar için, ablalarım için alıyorum. Nesrin, Hatice, Arzu ve Aslı için. Bravo. Ve teknik ekibim burada müthiş bir özveriyle çalıştılar, bana inandılar.
Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Zeynep Günaytan'a ve alkışlarımız Erkan Selçin için ve ablaları için. Alkışlarımız sizler için ve filmimizi izliyoruz. Gerçekten jürinin çok zorlu bir süreçten geçtiğini anlayabiliyoruz her bir filmi izledikçe ve gerçekten her bir filmi izledikçe tekrar vakfa teşekkür ediyoruz. Böylesine bir temada bizi biraz daha uyandırdıkları için. Özel tasarım ödüller, ilk seneden itibaren bu özel tasarım ödüller her sene burada durur efendim ve sahibini bekler. Gecenin üçüncüsünü açıklamak üzere Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sanat yönetmeni sevgili Zeynep Atakan geliyor sahneye. Teşekkürler Lütfen. Evet. Evet, hep söylüyorum bütün arkadaşlara, her sene sahneye çıktığımda da söylüyorum.
aslında yüzlerce filmi içinden bugün bu gece bizle olarak bu konularda farkındalık geliştirip günümüzün sanatçısının olması gereken sorumluluğuyla burada olduğunuz için hepiniz zaten ödülü aldınız ama bir jüri var ve üçüncülük ödülü. Çamaşır ipi, Hüseyin Urçuk. Hüseyin Urçuk geliyor. Tebrikler, buyurun. Şöyle biraz daha ortaya alalım sizi lütfen. Çok teşekkürler, buyurun. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Sabancı Vakfı ailesine ve Sayın Güler Sabancı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem organizasyonu bizlere sunan öncelikle Zeynep Atakan ve Atom Karınca gibi çalışan tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekibimden bazı arkadaşlar burada, görüntü yönetmenim, grafik ve tasarım danışmanımız da burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de özel olarak müsaadenizle eğitimci ve öğretmen olan eşim Biricik Nilaycığıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldu. Kendisi de hem eğitimde hem istihdamda kadınlarımızın var olabilmesi için o da eğitim hayatında mücadele ediyor. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Sevgili Zeynep Atakan'a da çok teşekkür ediyoruz. Onu da alkışlarla uğurluyoruz ve bu yılın üçüncülük ödülünü alan film.
Hüseyin Urçuk, Çamaşır İpi. Şimdi sıra ikincilik ödülünde efendim ve bu ödülün sahibini açıklamak üzere Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Nevgül Bilsel Safkan sahneye geliyor. Evet, öncelikle ben de katılan, bu gece bizimle olan herkese hem hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel alkışlarınız için, bu geceyi daha güzel yaptığınız için sağ olun. İkinciyi açıklayacağım ama sadece finalistlere değil, tüm başvurularla, kısa film başvurularıyla bu sene konuya destek olan tüm yapımcı ve yönetmenlere buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İkincilik ödülü... Peki bu kadın kimle? Dilşat Demir'e. Dilşat Demir geliyor. Sizi şöyle biraz ortaya alayım. Yekta, ben şeyi hatırlıyorum, finalist tanıtım videolarında çok güzel bir şey söylemiştin. Her yönetmen kendi derdini anlatır. Ne mutlu bize, bu sene hepimizin derdi ortak demiştin. Çok tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım şu anda ve minnettarım. Sabancı Vakfı'na, Sayın Güler Sabancı'ya, Sayın Zeynep Atakan'a ve bu güzel ekibine, sayın jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum ve tabii ki film ekibime. Film ekibimi tebrik etmek istiyorum çünkü biliyorum ki onlar olmasaydı olmazdı. Çok teşekkürler ve aileme tabii ki. Bu ödülü izninizle Can Aydemir adına almak istiyorum. Can benim hayattaki en büyük destekçimdi. Ben bu filmi yazarken biraz uzaklara gitti ve filmi hiç izleyemedi ama her aşamasında elimi tuttu. İnanıyorum ki bugün sizle beraber izleyecek ve eğer duyuyorsa bu ödül onun için. İzleyelim hep beraber. Kimim? Kimim? İsmim Nazlı, soy isim Doğa. 24.02.1980 benim doğum tarihim. 14'ümde evlendim. 15'imde doğurdum, Efe'mi doğurdum. Şimdi bir kere ablam. Efe'nin anasıyım. Halit'in karısıyım. Ev hanımıyım. Mesela bak çok güzel yemek yaparım. Annemin elin tadı geçmiş tabii bana. Ben okumadım. İmkan olmadı tabii köyde. Benim abimden ablam var, onlar okudular tabii liseyi. Sıra bana gelmedi. Abla nasıl gelsin? Ama çok heveslim vardı okumak için. Eşim, karım. Ya şimdi siz bana karın kim, anlat neyin diyorsunuz da. Ne anlatayım? Karım. Benim karım. Ha, Efe'nin anası. Benim ahiretlik. Elinin lezzeti bol. Salçasını, yoğurdunu neyin hep evde yapar. Dini bütün. İyidir. Sakin. Kibar. Ama dövüşmeyiz. Kendi halinde bir bayan. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? İnan ki onca yıllık eşim ama bugüne kadar pek güldüğüne, eğlendiğine rast gelmemişim.
yar gelince olmasın. Eğdirmek seni yar yar akar gideri. Evinin başında yar yar yıkardı gideri. Evinin başında yar yar yıkardı gideri. Annem mi? Annem iyi birisidir. Ev temizliği yapar. Babalar eve para getirir ama anneler getirmez. Anneler sigara içmez ama babalar içer. Annem anne gibidir. Ben gebeydim, çocuktum. Karnım da şişmiş ama az değil. Yerden yüksek oynuyoruz komşuların çocuklarıyla, hopluyoruz, zıplıyoruz. Hacer abla seslendi içeriden. Nazlı hoplama kızım dedi. Bebeğin düşer dedi. Ben o an anladım, karnımda bebek var. Gebeyim ya, karnımda büyüyor çocuk. Sonra öğrendim tabii karnımda bebek var. Ne fark eder? Sabah gittim bizim beriki tarlaya patoz atmaya. Patozdan çıkanları çuvalladım, ağızlarını iyice sıktım. Eşeğe yüklemem gerek. Gece karnım burnumda, haleti yok, kimse yok. Neyse ablam, ben topladım onları, attım eşeğe. 40 kilo, 50 kilo bir tanesi. Ne gelir elden dedim. Kime geçer nazın, düşecekse düşsün. Ben aslında kim miyim? Vallahi abla, sen sorana kadar hiç düşünmemiştim. Efendim, sıra büyük ödüle geldi. Normalde benim hemen büyük ödülü anons etmem lazım, büyük ödülün verilmesine, ama şimdi izlerken filmi Dilşat öyle bir şey söyledi ki mesafeli, soğukkanlı, işte burada sadece görevini yapan bir insan olmanın ötesine geçiyoruz. Filmi izlerken de onu düşündüm. Sabancı Vakfı'na, Zeynep Atakan'a, Güler Sabancı'ya çok teşekkür ediyorum. Her yıl Ocak ayında burada bir araya geliyoruz. Akademisyenler, sinema severler, iş insanları, yazarlar, müzisyenler, sinema sektörünün her bir adımında görev alanlar, aileler, sizler, iyi ki bir araya geliyoruz ve dünyanın bir meselesinde bir oluyoruz. Bugün hep beraber bir araya geldik. Dilşat, senin sayende Can da buraya geldi. Çok teşekkür ediyoruz. O da izledi. İşte bu büyük ödül biraz sonra sahibini bulacak ve biraz sonra o büyük ödül sahibini Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'nın elinden alacak. Büyük ödülü açıklamak üzere Sayın Güler Sabancı geliyor sahneye. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, gecenin heyecanlı anlarından biri artık, değil mi? Biraz önce bütün kazananları izlerken ve yanımda Nevgül Hanım, vakfın müdürü, genel müdürümüz ve Zeynep Atakan, her ikisine dedim ki benim içinde bulunduğum işim de ekip işidir. Ekip olmadan hiçbir şey olmaz. Sinema herhalde sanat dalları içinde en kolektif çalışmayı gerektiren sanat dalı diye düşündüm. Dolayısıyla
bir eserin ortaya çıkması, bir filmin ortaya çıkması çok emek ister. Çok birlikte çalışmak ister. Oradan kendi işimle ilgili bildiğim tatlar geldi ağzıma ve gönlüme. Kazanmak da, birlikte kazanmak da dünyanın en güzel, en insanı tatmin eden konularından biridir. Kazanan ekipte olmak değil mesele. Kazanan ekipte olmak ama kazandıranlardan biri olmak. Katkıda bulunmaktır mesele. Dolayısıyla ben özellikle kazananlara ve bütün ekiplerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işidir. Ve daha fazla bekletmeden birincilik ödülü Kız Evi. Mustafa Solmaz, Ece Akın. Ece Akın ve Mustafa Solmaz geliyor. Bu yılın 11 filminden biri 2 yönetmenliğiydi. İşte o 2 yönetmen şu anda sahnede. Tebrik ediyorum. Buyurun. Sizi şöyle ortaya doğru belki Güler Hanım'ın yanında. Mikrofonu alayım, bir de mikrofonsuz bir fotoğraf belki daha şık olur. Çok teşekkür ediyoruz. Güler Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve şöyle bir adım öne gelerek lütfen efendim söz bu gecenin kazananlarında. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sözü kısa tutmak istiyorum. Öncelikle coğrafyamızda çok önemli bir sorunu, bir konuyu ele alıp değerli araştırmalar yapıp NEET konusu bizlere bu kendi sinema gözümüzden bizlere bu imkanı tanıdıkları için öncelikle Sabancı Vakfı ve Güler Hanım'a çok teşekkür ederim. Daha sonra bu ekibi bir araya toplayıp bizim finalistlerimizin ağırlamasını ve bizleri mükemmel derecede imkanlar sunup bizlerin konforunu sağlayan Zeynep Atakan Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan bu yılın konusu olan başrolde ilk kez kadınlar olduğu için sözü yönetmenim Ece'ye veriyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar diyorum. Gerçekten burası çok farklı, klişe evet biliyorum ama gerçekten çok farklı. Başta Güler Hanım olmak üzere tüm Sabancı Vakfı'na, değerli Zeynep Atakan'a ve güzel ekibine, siz kıymetli jüri üyelerimize ve siz seyircilerimize çok teşekkür ederiz her şey için. Benim annem de belki birçoğumuzun annesi gibi küçük yaşta evlendirilen, istihdamda ve eğitimde yer alamayan kadınlardan biriydi. Kendisi şu an üniversitede benim rakibim. Kendisine... Bravo. Kendi kaderini yazma gücüne sahip olduğu için kendisiyle ve bu ülkenin tüm kadınlarıyla gurur duyuyorum. Hepsi çok değerli ve umuyorum ki böyle güzel projelerle daha fazla genç kadına ulaşabilmeyi ve tüm kadınların, bu ülkemizin tüm güzel kadınlarının hak ettiği değere kavuşmasını gönülden temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz. Alkışlarımız sizler için. Çok teşekkürler. Mustafa Solmaz ve Ece Akın ve işte bu yılın 7. yılın kazanan filmi.
Mustafa Solmaz, Ece Akın ve Kız Evi bu yılın 7. yılın kazananı oldular. Bir kez daha alkışlıyoruz. Onlarla birlikte başvurandan buraya gelene kadar bu yarışmaya değer veren, bu yarışmaya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Dün sizlerle konuştuğumuz gibi o kocaman ekosistemi, aileyi oluşturduk. Bu sürekli olacak. Bu sürekliliğin hepimiz bir parçasıyız. Toplumsal bir meseleye, bir yaraya parmak basıyoruz ama onun sürdürülebilir olması için ve bu kısa filmlerin etkisinin uzun olması için o etkiyi birlikte taşımamız lazım. O etkiyi birlikte omuzlamamız, yüklenmemiz lazım. O zaman kısa film uzun etki oluyor. O etkiyi birlikte yüklendiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ancak öyle sürdürülebilir olacak. O yüzden bugün burada olan, ayrıca bu 4 gün boyunca atölyelerde, master class'larda, buluşmalarda katkı sağlayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok çok büyük bir emek var. Şöyle bir topluca alkış alabilir miyim herkes için? Tek tek bulamadım. Sayın jüriye teşekkür ediyorum. Sayın jüriye teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.